Dünya Süresi programımıza hoş geldiniz. Bugün yine geleceğe yönelik bazı tahminlerimiz ama özellikle ne yapalım ne edelim konusunda bazı tavsiyelerimiz de olacak. Önümüzde ne var? Başak Burcu'nda bir yeni aya doğru ilerliyoruz. 23 Ağustos tarihinde sabah 09.06 itibariyle Başak Burcu'nda, Başak Burcu'nun ilk derecesinde bir yeni ay gerçekleşiyor. Ve yeni ayı Ankara merkezli astroloji haritasına baktığımız zaman Uranüs gezegeniyle de dik açıda gerçekleştiğini görüyoruz. Tabii birazdan Dünya Süresi kitabından da bazı şeyler okuyacağım. Çünkü hangi burçta yeni ay veya dolunay oluyorsa o burcun genel konuları bizim gündelik hayatımız içerisinde daha belirgin bir şekilde yer alıyor. Ama aynı zamanda yeni ayın özellikle de burada olduğu gibi herhangi bir gezegenle bir açısı varsa bu gezegenin temsil ettiği şeyler de o yeni ayın ifade ettiği konularla iç içe geçmiş oluyor. Şimdi öncelikle yine Dünya Süresi kitabımdan Başak Burcu ile ilgili bazı şeyler okuyacağım. Başak Burcu toprak elementinden bir burç ve Başak Burcu eski astrologlara göre tarım, ziraatle, ekinlerle özellikle bağdaştırılıyor. Tahıllarla alakalı ve tahılların saklandığı yerlerle de ilişkili olarak görülüyor ve Başak Burcu'nun Merkür yönetiminde olmasından dolayı yine 6. burç olmasından dolayı hastalık ve zayıflıklarla alakası var ama burada daha ziyade sağlık hizmetleri, sağlık sektörleri olarak tanımlayabiliriz. Yani illa Başak Burcu'nda yeni ay olacak diye hasta olmak zorunda değiliz. Sakın yanlış anlaşılmasın. Ama Başak Burcu hijyenle alakalı, aslında titizlikle alakalı ve sağlık konusuna çok daha özel önem vermeyi ifade ediyor. Başak Burcu dünya astrolojisinde özellikle kitapların bulunduğu yerler, yani entelektüel alanlar, hastaneler, sağlık hizmetlerinin yapıldığı yerlerle alakalı ve özellikle buğday veya bezelye yığınları veya buna benzer şeylerin saklandığı yerlerle alakalı. Tabii genel anlamda dediğim gibi tahıllarla alakalı. Ama aynı zamanda Başak Burcu bürokrasiyle alakalı. Ve bir takım uygulamalar, bir takım şeylerin organize edilmesi, sisteme oturtulması yine Başak Burcu ile ilgili. O zaman bu Başak Burcu'ndaki yeni ayla birlikte demek ki hem prosedürler, uygulamalar tarafında, hükümetlerin aldığı kararlar tarafında bazı yeni uygulamalar devreye girecek. Hem de aynı zamanda bununla ilgili denetlemeler de devreye girecek. Zira Başak aynı zamanda denetlemekle alakalı, eleştirmek, düzenlemekle alakalı. Tabii bunları sadece ülkemiz için söylemiyoruz. Dünya astrolojisi tüm ülkeleri genelliyor. Ama Türkiye astroloji haritası üzerinden bunun bizi nasıl etkileyeceğini de ayrıca değerlendireceğiz. Bizlerin kişisel girişimler yapması açısından özellikle 25 Ağustos haftası pek çok iş ve girişim için aslında gayet uygun gözüküyor. Az evvel saydığımız konularda girişim yapmaksa öncelikli bir tercih olabilir. Yani sağlık sektöründeyseniz ya da sağlığınızla ilgili herhangi bir sıkıntı varsa girişim yapacaksanız veya bir şeyi editlemek, düzenlemek için girişim yapacaksanız, ne bileyim bir şey yazdınız, yayınlayacaksınız, bir rapor abinize vereceksiniz veya insanlara bir şeyi sunacaksınız, arz edeceksiniz. Bütün bunların iyi sistematize edilmesi açısından Başak yeni ayları gayet iyidir ve takip eden 2 hafta boyunca, yani yeni ay 23 Ağustos'ta gerçekleşiyor. Takip eden 2 hafta boyunca ay büyümekte olacağından 7 Eylül'deki dolunaya kadar, aslında o bir ay tutulması, biraz bahsedeceğim bugün. O vakte kadar başlattığımız işleri büyütmek için çok güzel bir zaman diliminde olacağız. Ama Başak Burcu gerçekçi, ayağa yere basan şeyler anlatıyor. Yani hayale kapılmadan ve iyi hesaplayarak. Başak Burcu bir nevi kritik ederek, iyi inceleyerek, iyi analiz ederek aslında hani böyle not alarak, artılarına eksilerini yazarak sizin için en doğrusu hangisi ise o yönde ilerlemeyi ifade eder. Yani Başak Burcu
daha ziyade akıl ve mantıkla ilerlemeyi ifade eder. O zaman demek ki önümüzdeki yaklaşık bir ay boyunca 22 Ağustos tarihinde gece saatlerinde Güneş'in Başak Burcu'na geçmesiyle birlikte daha akılcı bir yol izleyeceğimiz bir zaman dilimine de giriyor olacağız. Bazen diyoruz ki kalbinizi izleyin, bazen diyoruz ki sezgilerinizi izleyin, bazen diyoruz ki ideallerinizin peşinden koşun ama şimdi diyoruz ki aklınızın, mantığınızın peşinden gidin. Peki yeni ayın Uranüs gezegeniyle dik açıda olması bize neler getirecek? Astrolojide Uranüs beklenmeyeni ifade ediyor. Sürpriz, ani gelişen olayları ve hatta kaotik olayları ifade ediyor. Bu yüzden güvenilir, istikrarlı olmakla hiç alakası yok. Başak Burcu sağlamcı, temkinli hareket etmekle ilgili ama buna mukabil Uranüs gezegeni anında değişebilecek durumları ve özellikle düzensizliği ifade ediyor. Yani Başak ne kadar düzenle alakalıysa Uranüs de o kadar düzensizlikle alakalı. O zaman demek ki bu yeni aydan itibaren 24-25 Ağustos tarihlerinde özellikle çünkü Güneş ve Uranüs arasında bir dik açı olacak. Düzene sokmak istediğimiz bazı şeylerde bir düzensizlik ve türbülans ihtimali de devreye giriyor. Genel olarak Güneş'in Uranüs'le zorlu açıları, dik açı olabilir, karşıt açı olabilir. Güneş otorite figürlerini ifade ettiği için otorite figürleriyle yaşanan türbülansları anlatır. Otoriteye karşı duruşu ifade eder. İsyan olabilir, protestolar olabilir. Veya otoritenin buyurduğu herhangi bir şeyi yapmakta, gönülsüz olmak ve ayak diremekle alakalı olabilir. Grevler, bu tarz otoriteyi karşısına alan durumlar özellikle Uranüsyendir. Yani Uranüs doğasındadır. Tabii Uranüs sadece bunlarla alakalı değil. Yaratıcı, yeni fikirlerle alakalı, herkesin aklına gelmeyen orijinal şeylerle alakalı. Orijinal fikirler tabii zihnimizde dolaşacak ama bunlardan mantığa daha yakın olanları takip etmekte fayda var. Zira dediğim gibi Başak yeni ayları mantıklı olanın peşinden git der ama absürt, son derece form dışı ve insanları şoke eden bazı gelişmeler Uranüs'le alakalı olduğu için belki de önümüzdeki dönemde bazı otorite figürlerinin bizi şaşırtacak hareketleri, böyle birisi hepimizin bildiği gibi mesela Donald Trump aklımıza geliyor, böyle bir lider, şaşırtan, ne yapacağı belli olmayan, her gün sürprizlerle gelen, pozitif olabilir, negatif olabilir. Bu tarz belki bazı lider yön değişiklikleriyle de karşı karşıya kalabiliriz. Uranüs dik açıda olduğu için yeni aya, uyumsuz açıda olduğu için bu da bizi Türkçesi ters köşeye yatırabilir. Uranüs astrolojide vücudun elektrik sistemiyle alakalı ve genellikle elektrifikasyon Uranüs'le ilgili. İçinde bulunduğumuz günlerde güneş aktif, güneş aktiviteleri, güneşteki patlamalar, yer manyetik alanının bundan etkilenmesi söz konusu. Bu yüzden biraz fazla elektrik alabiliriz bu yeni ay civarında. 23, 24, 25 Ağustos buralarda özellikle. Tabii bu bizim normal bütün vücut sistemimizi, vücudumuzun elektrik sistemini biraz bozabileceği gibi aynı zamanda kalp ve dolaşımla ilgili konulardaki sıkıntıları da anlatabilir. Güneş ve Uranüs arasındaki zorlu açılar, özellikle tansiyon, dengesizlik, düşmeler bazen kalp ve dolaşımla ilgili sıkıntıları da beraberinde getirebiliyor. Birazdan zaten takip eden slaytlarımızda göreceksiniz. Güneşin de aktif olduğu bir süreçten geçiyoruz. Güneş maksimumu deniyor buna. Dolayısıyla dikkat etmemiz gereken şeyler bu yönde de var. Bu haritada aynı zamanda çok dikkat çeken, burada kırmızıyla işaretlediğim Mars gezegeni Ankara merkezli haritada ya da içinde bulunduğumuz bölgeye yönelik herhangi bir yer için çıkartılmış haritada ufuk düzlemine yakın iz düşüyor. Yükselen burç diyoruz bu dereceye. Mars asker demek, silah demek, kavga demek, mücadele demek, tabii ki kahramanlık demek, tabii ki cesaret demek bir tarafında ama Mars terazi burcunda ilerlediği için, terazi de diplomasi ile alakalı olduğu için, diplomasi de agresyon,
Yani uzlaşmaların uzlaşmazlık haline dönüşmesi gibi bir riski beraberinde barındırıyor. Pek tabii ki Uranüs Terazi burcunda olduğu için de bu böyle hani sakin kibar giderken birden yüksek oktavlı çıkışları da anlattığından dolayı gündelik insan ilişkilerinde de beklenmedik patlak veren olaylar veya hani böyle siz de gayet güzel kibar kibar konuşurken birden patlayan insanlar da etrafınızda görürseniz şaşırmayın. Bu Mars'ın köşe evler dediğimiz 1. ev, 10. ev, 7. ev, 4. ev gibi bir astroloji haritasının köşelerine denk gelmesi savaş, operasyon ya da Allah korusun tekrar konuya dikkat çekiyoruz ama yangınlar gibi Mars doğasındaki ateşli şeyleri tabii ki aklımıza getiriyor. Bu konularda da dikkatli olmamız gerekiyor. Güneş merkezli astroloji haritası görüyorsunuz şu anda. Yer merkezli bakış bizim astrolojik olarak en çok alışık olduğumuz, sizlere anlattığımız ve takipçilerin en çok bildiği alan. Ama aynı zamanda Güneş'in merkezinden de sisteme bakan Güneş merkezli bir astroloji sistemi vardır. Dünya astrolojisi dediğimiz türde daha yoğun kullanılıyor esasında toplumsal olayları, doğa olaylarını tahmin etmek ama özellikle de Güneş'te ne olacağını öngörmek, Güneş patlamalarını öngörmek için de istifade edilen bir astroloji alanı. Pek tabii ki özellikle uzay havası gibi, Space Weather gibi bazı web sitelerinde gündelik Güneşle ilgili gelişmeleri görüyorsunuzdur. Ben de aralarda paylaşıyorum sosyal medyada. Ama özellikle bu haritaları neden göstermek istiyorum? Şurada bakın gök günlüğü dediğimiz özellikle sarıyla işaretlediğim önemli zamanların da burada özellikle bu astroloji haritalarında dikkat çeken yönleri var. Hemen şuraya dikkat çekmek isterim. 10 Ağustos tarihi yani bu Ağustos ayının gezegen açıları 10 Ağustos tarihi bizim dikkat çektiğimiz tarihlerden bir tanesiydi. Ve 10 Ağustos'ta biliyorsunuz Balıkesir merkezli bir deprem deneyimledik. Ve tabii önümüzde gene dikkat çeken tarihlerden bir tanesi. Burada bir 17 Ağustos tarihi vardı. Arkasından da 24 Ağustos var ama aslında içinde bulunduğumuz günler yine dikkat çekici. Mesela biraz geride kalan 20 Ağustos, 21 Ağustos ama 24 Ağustos tarihinde Venüs ve Uranüs'ün, Merkür ve Uranüs'ün kavuşumu var. Demek ki burada biraz Güneş aktif olabilir. Bu bize fazla elektrik yükleyen bir jeomanyetik fırtınayı beraberinde getirebilir. Topraklama yapmak çok iyi olur. Nedir topraklama yapmak? Hakikaten toprağa basmak, çimene basmak, doğada vakit geçirmek, ağaçlara dokunmak. Bu bizim üzerimizdeki elektriği boşaltmamız için çok iyi olur. Böylesi elektrik yüklendiğimiz zamanları tekrar söylüyorum Space Weather İngilizcesi uzayhavası.com web sitesinden takip edebilirsiniz. O da özellikle G2, G3 sınıfı jeomanyetik fırtına olduğunda G4, G5 de olabilir bunlar çok yoğun. O zaman biz yoğun elektrik yükleniyoruz demektir. İlla bir doğal afet, örneğin deprem, ona benzer bir şey olması da gerekmez. Ama bu bizlerin sistemlerinin özellikle sinir sistemimizin aldığı etkileri ifade ediyor ve özellikle de sağlığımıza daha iyi bakmamız gerektiğini gösteriyor. Merkür ve Uranüs birlikte bilhassa sinir sistemlerimizin etkileneceğini anlatır. Demek ki 24 Ağustos civarı özellikle bu bağlamda dikkat etmemiz gerekecek. 25 Ağustos'ta yine dikkat çeken bir başka zaman dilimi. Güneşin yüzeyinde bazen güneş lekelenmeleri olur. Bunları anlatıyorum ve kitaplarımda da yer veriyorum. Bazen de koronal delik olarak tanımladığımız güneş yüzeyinde hayli büyük alanlar tutan yani birkaç dünya büyüklüğünde kocaman alanlarda bazen buralardan manyetik bozulmalar neticesinde güneş rüzgarları gelir. İşte böylesi dönemlerde pek tabii ki yer manyetik alanını etkileyecek şekilde dünya yönünde olduğunda bizlerin bütün alanları da etkilenir. Tabii dünyada da bir takım olaylar olur. Bu esnada işte ne bileyim politik anlamda, finansal anlamda hızlı, hareketli değişimler olur. Pozitif ya da negatif.
Ama dediğim gibi bir tarafında yaratıcı yeni fikirlerle dolduğumuz zamanlardır. Özellikle 24-25 Ağustos böyle çok güzel yeni fikirler aklımıza gelir. Ama bir taraftan da aşırı elektrik yüklenirsek bunun bizde yarattığı gerginlikler olabilir. Bakın, güneş aktivitelerinin dünyaya etkilerini biraz burada anlatıyorum. Çünkü önemli bir yeni aya doğru ilerliyoruz ve Uranüs'te dik açıda, yer merkezli bu yeni ay. Merkür-Uranüs kavuşumda yine 24 Ağustos'ta, yani çok Uranüs işin içerisinde. Uranüs'te az evvel söylediğim gibi kalp ve dolaşımla ilgili sıkıntıları, bazen krizleri tetikleyebiliyor ve elektrik yüklenmemize sebep olabiliyor. Volkan patlamaları depremlerle ilişkili. Her güneş patlamasında bunlar olmuyor ama yoğun ve yer manyetik alanını etkileyen bazı koronel kütle atımları olduğunda, taç küre kütle atımı da deniyor, bunlarla karşılaşabiliyoruz. Kalp ve dolaşım sistemi etkileniyor ki biraz evvel de buna dikkat çektik. Hatta bu konuyla ilgili Güneşle Randevu kitabımdan bir bölüm okuyacağım. Çünkü araştırmalar hakkında bilgi veriyor. Yani güneşte olan biten bizi nasıl etkiliyor? Bu kitabın 118. sayfasında okuyorum. Ekip, yani bununla ilgili araştırma yapan ekip, kalp sağlığıyla güneş arasındaki bağlantıyı incelemek üzere 800'den fazla erkek için kalp sağlığı kontrollerini analiz etmiş ve özellikle güneş aktivitesinin çok yoğun olduğu, yer manyetik alanında fırtına olduğu zamanlarda kalp krizinin çok arttığını tespit etmiş. Yine pineal bezde etkileniyor. Bundan da bahsetmek gerekir ama özellikle olumlu ve olumsuz etkileri tarafında biraz bilgi verirsek, olumsuz tarafında en çok sinir sistemi ve beyin ritimleri etkileniyor ki bugünler bu bağlamda çok çok önemli. Bağışıklık sistemimiz etkileniyor, hormonlar etkileniyor, iletişim sistemleri de etkileniyor. Bilgisayarlar, hani astrolojik taraftan baktığımızda hep böyle Merkür Retrosu'na bağlanır ya, sadece bundan alakalı değil. Etkili güneş patlamalarında çok ciddi bilgisayarlarda veya elektrik sistemlerinde, iletişim sistemlerinde kesintiler oluyor. Elektrik kesintileri zaman zaman oluyor, zaman zaman iletişimde bozulmalar oluyor. Bazen bunların kasten yapıldığı falan bile düşünülüyor, hani güneşe bağlayarak. Ve bütün iletişim sistemlerinin, navigasyon sistemlerinde sıkıntılar özellikle ortaya çıkabiliyor. Tabii ki bu ulaşımı da zaman zaman etkiliyor. Ama şunlar olabiliyor. Kafa bölgesinde basınç, özellikle baş ağrısı, migren atakları ve işitme sorununa kadar gidebilecek bazı zorluklar. Ama en çok bana da geri bildirim aldığımda yazılan şeylerden bir tanesi uyku bozuklukları ve bazı psikolojik sorunların artması. Çok yoğun güneş aktivitesi dönemlerinde intihar vakalarında artış da olabiliyor. Kalp krizleri, özellikle epilepsi atakları ve nörolojik hastalıklarda artış, olumsuz yöneli. Dikkat etmek gereken şey, bugünlerde, özellikle önümüzdeki günlerde bir yoğunlaşma olası çünkü. Olumlu yönünde de bilinç yükselmesi, yaratıcı yeni fikirler ve görüşler, yeni düşünce sistemlerinin akımlarının ortaya çıkması, bilim ve sanatta ilerlemeler, keşif ve icatlar, çok güzel yeni bir takım şeylerin ortaya konulması, psikik yeteneklerin ve sıra dışı farkındalığın artması ve bakış genişlemesi, vizyon kazanmak gibi bazı şeyler, hatta şimdiye kadar problem olan hayatımızdaki bazı şeylere ani böyle bir farkındalıkla yeni bir bakış geliştirmek ve çözüm bulmak şansı. Bunlar da olumlu tarafları. İnternet ve bilgisayarlar etkileniyor dedik. Uydu sistemleri, navigasyon olumsuz yönde etkilenebiliyor. Finans dünyası da pek tabii ki bütün bu olan bitenden etki alıyor. Bazı zamanlarda auroralar olarak gördüğümüz, eskiden kuzey kutup ışıkları diyorduk. Şimdi bizim bulunduğumuz bölgede de görülen kutup ışıkları ya da o ışık oyunları aslında yer manyetik alanının uzaydan gelen, güneşten gelen bu ışıklarla, bu ışınlarla mücadelesini anlatıyor. Elektrik hatları ve şebekelerde böylesi zamanlarda etki alabiliyor. Tabii bir tarafında dedik ki depremler gibi veya volkan aktiviteleri gibi şeyler de bununla bağlantılı olabilir.
Bu deprem grafiği bizim Sirius Astroloji programından, benim özellikle danışmanlığı yaptığım programdan, benim verdiğim raporlar neticesinde çıkartılan bir grafik. Genel bir grafik, bölge belirtmiyoruz burada. 1-6 Ağustos arasında genel gezegen geometrisine göre yer merkezli ve güneş merkezli bir yükseliş vardı. Hemen devamında o dönemde arka arkaya bazı depremler deneyimledik. Aslında bu Temmuz sonundan başlıyordu. Kamçatka depremini hatırlıyorsunuz, 8.8 hayli büyüktü. Ve arkasından Rusya'da olan depremler, arkasından tsunamiler, bu tarz şeyleri hatırlıyorsunuz. Ve Japonya'nın etkilendiği bir zamandı. Hemen devamında da bizde Balıkesir'de oldu. 16-19 arası bu kadar yüksek değildi ama burada da bir pik vardı, kendi çapında düşük de olsa, ve 27-31 Ağustos arası dikkat çekiyor. Demek ki bu yeni ay Uranüs'le hizalanıyor, 24 Ağustos civarına özellikle dikkat çekiyor, 23-24 Ağustos devamında da bir pike doğru gidiyor. Burada biraz sismik aktivite artışı olabilir, onun da farkında olmak gerekir. Yeni ayı dünya üzerine gezegenleriyle iz düşürdüğümüzde en çok dikkat çeken bölgeler. Tabi biraz daha spesifik gireceğiz, yakınlaşacağız. Ama yeni ayın hattı özellikle Rusya'dan aşağı inen, Moğolistan'ın bir kısmından geçen Çin, Hindistan, yani aslında Hindistan, Pakistan'ın da olduğu bölge diyebiliriz. Bu bölge üzerinde hayli etkili. Başak yeni ayının hatlarına baktığımıza göre demek ki burada sistem, düzenler, yeni uygulamalar, bu ülkelerin diğer ülkelere uygulamaları manasında bazı prosedürler, bazı prosedürel gelişmeler manasında buralarda önemli gelişmeler bekleriz. Tabii dünyanın çeşitli bölgelerine iz düşen diğer gezegen hatları var. Örneğin Uranüs'ün iz düştüğü, İngiltere'den de aşağı indiğimizde burada Afrika'nın daha batı bölgeleri üzerinden geçen alandaysa yönetimsel bazı beklenmedik gelişmeler, otorite figürlerini ilgilendiren, burada böyle bir İspanya üzerinden de geçiyor bu, türbülanslı bir akış olduğunu görüyoruz. Bizim güneydoğumuzdan ve Arap Yarımadası'na inen kısımdan, İran üzerinden biraz daha uzlaşmaya yönelik şimdilik bazı etkiler alıyoruz ama 7 Eylül Dolunay'ı, ay tutulmasının haritasına bir sonraki yayınımıza değindiğimiz zaman göreceğiz ki orada devamında biraz sıkıntı var. Şimdilik iyi diyebiliriz. Biraz daha yakın bakalım. Yani haritaya biraz daha böyle yakından girelim. Az evvel saydığımız yerler bize en çok Çin'i gösteriyor. Ve tabii yakın bölgede bundan etkilenecek demektir. Şu bölge biraz daha agresif. Yani biraz daha Endonezya üzerinden geçen, Papua Yeni Gine üzerinden geçen hat. Biraz daha agresif, askeri anlamda bazı hareketlenmeleri de anlatabilir. Biraz daha Japonya'ya yakın. Hani buralarda Tayvan'a da kısmen yakın, belki Çin-Tayvan arasında bir hareketlenme ihtimalini gündeme getirebilir. Afrika üzerinden geçen hatlara da şöyle biraz daha yakından bakarsak yeni ayın hattı Morokko, Maritanya, Mali. Buradan aşağı indiğimiz bu bölge haliyle hayli etki alıyor. Yavaş yavaş bizim bölgemize geliyoruz ve şurada Mars hattının özellikle Suriye'nin de bulunduğu bölgeden geçtiğini görüyoruz ki askeri konuları ifade ediyor. Ve bir sonraki haritamızda daha da belirgin bir şekilde göreceğiz. Mars hattı Türkiye'mizin Orta Anadolu, Güney Anadolu bölgesi arasından aşağı inersek bütün Suriye'nin bulunduğu bölgeden, tabii ki aynı zamanda İsrail, Beyrut, bu bölgelerin etkileneceği şekilde bu hat aşağı Kızıldeniz'in olduğu bölgeye de iniyor. Demek ki burada Marsiyen, yani Mars doğasında, yani agresyon gösteren, askeri operasyonları düşündüren bazı gelişmeler bekleyebiliriz. Tabii Mars aynı zamanda güç ortaya koyma veya politik anlamda ben daha güçlüyüm diyebilme arzusunu da çok daha arttıracağından dolayı Moskova'dan aşağı bu hattın indiğini görüyoruz. Yani Moskova'nın, yani Rusya'nın kendi bölgesinde biraz daha iddialı ve askeri anlamda kendini daha göstermeye yönelik bazı etkiler ortaya koyacağını anlatabilir. Satürn ve Neptün gezegenlerinin
Batı ufkuyla çakışan hattıysa Marmara Ege'nin bulunduğu ve Akdeniz üzerinden geçen bir bölgeye işaret ediyor. Tabii burada yine bazı sismik aktivite artışı, özellikle deniz depremleri gibi risklerin biraz daha belirgin olabileceğini düşündürüyor. Tabii 7 Eylül'deki ay tutulması haritası haftaya, yani bir sonraki yayınımızda anlatacağız. 7 Eylül'deki ay tutulması haritası özellikle Türkiye-Yunanistan ilişkilerine de dikkat çekiyor. Denizlerle ilgili sorunlar, adalarla ilgili sorunlar belki tekrar gündeme gelebilecek şekilde, ama her koşulda Türkiye için baktığımızda bizim bulunduğumuz bölgeden geçip Suriye'nin olduğu bölgeye doğru indiği için sınır güvenliği ile ilgili konular ya da işte sınır ötesi operasyonlar, sınır operasyonları gibi bazı şeyleri ihtimalen aklımıza getiriyor. Türkiye astroloji haritası üzerinde bu yeni ayı koyduğumuz zaman da yakın bölge, içinde bulunduğumuz bölge, komşu devletlerle ilişkiler alanının en fazla etki aldığını görüyoruz. Bir şey daha önemli. Türkiye astroloji haritasında Mars Terazi burcunda ve 18 Ağustos itibariyle Mars tam Terazi burcundaki bu derecenin bulunduğu yeri tetikledi. Dolayısıyla az evvel söylediğimiz kendi bölgemizi korumaya, sınırlarımızı korumaya yönelik bazı girişimlerin artacağını düşündürüyor. En azından 7 Eylül'e kadarki süreç için geçerli bu yeni ay haritası. Hatta bir aylık bir süreç için bile geçerli olduğunu söyleyebiliriz 23 Ağustos'tan itibaren başladığımızda. Ve tabii ki bu dönemde biz de daha askeri anlamda aktif olacağız gibi gözüküyor. Ay düğümleriyle birlikte çok kadersel bir süreçten geçtiğimiz için Mars gökyüzünde yaklaşık 2 yılda bir bu bölgeden geçiyor. Bir sonrakisi 2027 yılında olacak ve çok önemli olacak. Onu ayrıca anlatacağız, ama şimdi demek ki bu bağlamda iç güvenliğin çok çok önemli olduğu bir zaman ve tekrar benim aklıma göre bizim güvenliğimizi de ilgilendiren bir şeydir. Yangınlarla ilgili, çok ardı ardına yaşadığımız yangınlarla ilgili tekrar dikkatli olunması gerektiğini anlatıyor. Biraz da başka ülkelere bakalım. Rusya astroloji haritasında. Bu Başak Burcu yeni ayı Başak'ın ilk derecesinde, yani 0 derece Başak'ta oluyor. Dolayısıyla Başak'ın ilk derecesine yakın derecelerde hangi ülkelerin hangi gezegenleri var haritalarına biraz bakmak istedim. Rusya astroloji haritasında Ay halkı anlatan, halkın duygularını anlatan, halkın sağlığıyla ilgili konuları anlatan ya da halkın iyi oluşu, fiziksel güvenliğiyle ilgili konuları anlatan Ay 3 derece Başak'ta ve yeni ay bu dereceyi tetikliyor. 7 Eylül'de gerçekleşecek olan ay tutulması da Jüpiter derecelerini tetikliyor ki direkt para, finans, ekonomiyle alakalı. O zaman demek ki Rusya'nın bu önümüzdeki dönemde 23 Ağustos'tan başlayarak çok daha atak, çok daha bir şeyleri elde etmek isteyeceği bir dönemi olacak. Ve bu biraz halkın güvenliğini ilgilendiren alanda sıkıntılara da belki işaret edebilir. Özellikle 7 Eylül'deki ay tutulması daha da stresli bir şekilde etkilediği için. Yani Rusya'nın daha iddialı, daha atak, daha bir şeyleri koparmak isteyeceği bir zaman diliminde olacağımızı anlıyoruz. Uranüs'te haritalarının tepe noktasından geçiş yaptığı için stratejik bazı manevralar, liderlerin alacağı ani kararlar, liderler derken tabii ki Vladimir Putin aklımıza geliyor. Onun alabileceği bazı stratejik ve ani hareketlerle bağlantılı kararlar. Tabii Vladimir Putin'in astroloji haritası Terazi burcu gezegenleri yoğunluğunda bir harita. Mars Terazi burcundan geçiyor. Yani Vladimir Putin'in perde arkasında görüşmeleri, özel görüşmeleri Trump'la yaptığı gibi devam edecek anlaşılan. Ama kendi arka planını da kollaması gereken ayak kaydırma operasyonlarına da açık bir zaman dilimi. Fakat gizli anlaşmaları daha çok düşündürüyor haritasının dönemsel olarak aldığı etkiler. Az evvel dedik ki bizim bulunduğumuz bölgeden özellikle Mars, Türkiye'nin de bulunduğu bölgeden aşağı iniyor, Suriye. Bizim tabii Ege ve Akdeniz ve Marmara bölgemizde etkiliyor. Askeri anlamda bilhassa biraz daha güneydoğumuza doğru. Ve Ukrayna üzerinden aşağı geliyor. Rusya, Ukrayna.
Ukrayna astroloji haritasına bakıyoruz. 24 Ağustos 1991 Ukrayna'nın astroloji haritası tarihi. Dolayısıyla tam yeni ayla çakışıyor. Ve güneş dereceleri 0 Başak. Yeni ayda 0 derece Başak'ta oluyor. O zaman demek ki Ukrayna için 24 Ağustos çok önemli milat bir tarih. Yani burada çok önemli bazı yeni adımlar, yenilenmeler, belki lider değişikliğinin de konuşulacağı bir zaman dilimi. Yani yeni bir döngüye giriyor. Yıllık haritasına da baktığımız zaman bitişler ve başlangıçlar var Ukrayna için. Tabii Zelenski'nin astroloji haritasına bakarsak, Zelenski'nin haritasında İkizler Burcu yükseliyor. Kova Burcu'ndan bir lider. Güneş-Mars karşıtlığı var. Sürekli mücadele, kavga içerisinde olması gereken, liderlik mücadelesi içerisinde olması gereken ya da bu tür deneyimleri yaşaması gereken bir haritası var. Ama ve lakin bu Başak yeni ayı onun haritasının özellikle kökler, vatan, yerleşimle ilgili konularını çok fazla etkileyecek. Zelenski için bence kolay olmayan bir zaman dilimi, özellikle önümüzdeki 2 tane tutulmalar, 7 Eylül ay tutulması ve 21 Eylül güneş tutulması, ayrıca anlatacağım haritası üzerinden. NATO astroloji haritası. NATO'nun da kuruluşu 24 Ağustos 1949 saat 11.42 Washington doğumlu. Dolayısıyla tam güneş derecesi 0 Başak, ay derecesi 3 Başak. Yani yeni ay NATO'nun haritasını da çok etkiliyor. O zaman demek ki NATO'nun da bazı yeni girişimleri, yeni hareketleri olacak. Yani bir taraftan baktığımız zaman Rusya ile Amerika arasındaki sanki böyle bir paslaşma. Donald Trump'ın daha fazla Rusya'ya sanki bir alan bırakma veya çok fazla müdahale etmeme tavrı, Zelenski'yi karşısına alır gibi olması önümüzdeki günlerde göreceğiz. Tabii ki NATO'nun çok da istemediği bir durum ve NATO'nun da bu dönemde alacağı bazı yeni kararlar olacak. Satürn'de, Başak Burcu'nda haritalarında bazı yeni mesuliyetler alması gerekecek. Tabii ki Donald Trump'ın özellikle Zelenski ile görüşeceği konular arasında neyin de olduğunu biliyoruz. Her şeyden evvel NATO'ya üyelik konusundan vazgeçmesi durumu. Bakalım ne olacak, ama NATO'nun bazı yeni adımları olacağını görüyoruz burada. Bir diğer dikkat çeken harita Azerbaycan astroloji haritası. Biraz daha ileride Azerbaycan'ın astroloji haritasının kuruluş tarihi 30 Ağustos 1991. Ama gene de güneş derecesi 6 Başak, yani Başak Burcu. Dolayısıyla Azerbaycan'ın da uluslararası ilişkilerde bazı yeni girişimleri, adımları bilhassa 30 Ağustos sonrasında kendini gösterir. Ama daha evvelsinden itibaren muhtemelen Güneş ile Uranüs arasındaki dik açıdan bahsettik 23-24 Ağustos'ta. Burada Azerbaycan lideri Aliyev ile Rus lider Putin arasında bazı agresyonlar, beklenmedik patlak veren durumları da düşündürüyor. Yani Azerbaycan astroloji haritası da hayli aktif gözüküyor önümüzdeki günlerde. Evet, şimdi biraz da içinde bulunduğumuz dönemi genelleyen önemli gezegen açılarından bahsetmek istiyorum. 29 Ağustos 2025 itibariyle Uranüs ve Neptün arasındaki 60'lık açı kesinleşecek. Bu esnada Plüton'la da uyumlu açılar gökyüzünde oluşacak. Bu aslında bu haftayla ilgili, önümüzdeki günlerle ilgili, ama aslında 2026 yılında da devam edecek şekilde insanlığın gelişiminde çok önemli bir zaman diliminde olacağımızı anlatıyor. Bu konuyla ilgili yine bazı kitaplara müracaat etmek isterim. Gezegen Döngüleri kitabımızda André Barbault, çok önemli bir Fransız astrolog, onun kitabından bir iki şey okuyacağım. Bu arada André Barbault 2019 yılında vefat etti. 95 yaşındaydı. En eski, en yaşlı daha doğrusu dünya astrolojisi üstadlarından birisidir. Ve André Barbault 2013-2014'tü yanlış hatırlamıyorsam, öngörüsünde 2020 yılında dünyada bir pandemi yaşanabileceğini ve ardından da bir ekonomik sıkıntı yaşanabileceğini öngörmüştü. Bunu da özellikle belirtmek isterim. Bu kitabın aynı zamanda ön sözü yazarı olarak, bu kitabı incelemiş birisi olarak. André Barbault diyor ki, bu içinde bulunduğumuz
döngü, bu gezegen döngülerinin bu yüzyıl içerisinde çok nadir fırsatlar sunduğunu anlatıyor bize. Ve diyor ki Satürn ve Neptün Koç burcunda kavuşumda ilerliyorlar ve 2026 yılında da devam edecek bu kavuşum. Diyor ki özellikle bu kavuşum 2026 civarında Koç burcunun girişinde, yani 0 derece Koç'ta olacak. İkizlerdeki Uranüs ile Kova'daki Plüton ile uyumlu açı yapacak. Dolayısıyla burada birçok ağır hareket eden gezegenin birbiriyle açısı olduğu bu dönem için 2025 ve 26. Ama özellikle bu Ağustos ayından çok başlıyor, onu belirtmek isterim. Diyor ki bu 100 yılın en iyicil konfigürasyonu ve iç gezegensel ortaklığı medeniyetin görkemli yeniden başlangıcının hayrı için çalışacaktır. En eski kutupsal karşıtlıklar arasındaki uyumlu ilişkiyi dahil ediyor, dışsal ve içsel olanı, rasyonel ve ruhsal olanı, aklı ve ruhu bir araya getiriyor. Ve diyor ki insanoğlu yaşamı daha yüksek bir seviyede deneyimlerken kendisine üstün gelecek. Andre Warburg'un bu sözleri bu kitap içerisinde 94. sayfasında. Bu da en azından içinde bulunduğumuz bu dönem için daha ümit veren bir paragraf. O yüzden özellikle okumak istedim. Bir başka kitaptan, bir başka üstadın yine bilgisini paylaşmak istiyorum. Büyük Mutasyon kitabımızda yazarları bendeniz Önev Döşer, Roy Gillet, David Cochrane, Brett Joseph. Ve David Cochrane, o da yine doğayan bir astrolog. David Cochrane bu gezegen açıları için diyor ki kitabın 100. sayfasında Büyük Mutasyon'un 2026-2033, yani aslında bu yıldan başlayan 2026'da da daha etkili olacak olan bu olumlu açılar daha fazla kabul ve küresel işbirliği getirecek, bağnazlık ve ırkçılıkta azalma, daha büyük eşitlik yaşanacak demiş. Tabii hani sizler de bunu dinlerken, ben de okurken bir tarafından amin demek istiyorum. Hani gerçekten içinde bulunduğumuz dönemin şöyle bir olaylara baktığımız zaman bize çok yakın gelmeyebilir ama hiç belli olmaz. Belki de üstadlar haklı çıkar. Ve özellikle 2024'ten itibaren kendini küçük küçük gösterecek ama 2025-26 arası, özellikle 2026'dan 2033'e kadarki dönemi etkileyecek olan bu açılar için şöyle demiş: bütün dünyanın ruh hali dramatik bir şekilde değişecek. Sosyal programların güçlü olacağını öngörüyorum. Acı çeken ülkelerin 2026'dan 2033'e kadar yükseleceğini düşünüyorum. Şöyle devam etmiş: Afrika ve Hindistan'a temiz su sağlanacak, küçük jeneratörler kurmak için güneş enerjisi kullanılacak. Şimdiden yavaş yavaş deneyimlemeye başladık ama bu etki 2026 ve 2033 yılları arasında ana kıtaların tamamına yayılacak. Bu bölgeler yükseltilecek. Yükseltildikleri sürece üreticilikleri muazzam bir oranda artacak. Eğitim gibi bilim ve diğer alanlarda da çok katkı sağlamaya başlayacaklar. Ve şöyle bir şeyle tamamlıyor. Diyor ki bu kitabın 103. sayfasında hümanistik eşitlikçi bir dönemi 2024 yılı başında biraz görmeye başlayabiliriz ama muhtemelen 2026-2033 yıllarına kadar etkisini güçlü bir şekilde göstermesi mümkün olmayacak. Yoksul ve tarihinde istismar gördüğümüz ülkeler 2026'dan itibaren yukarı doğru kaldırılacak. İhtiyaç sahiplerine temiz su ve elektrik sağlamak için güneş enerjisi gibi yöntemler yaygınlaşacak. Pek tabii ki bununla beraber bazen ödün vermek gerekecek şeyler de olacak demiş. Bunları da en azından paylaşmak istedim. Yani bunlar hepimizi ilgilendiren genel bilgiler. Dünya astrolojisi sadece bireylere yönelik haritalar üzerinden çalışmıyor. Hepimize genel anlamda ne oluyor, tekamülün hangi aşamalarından geçiyoruz, bu konular hakkında bilgiler veriyor. Ve bu astroloji haritasını biraz da ben anlatayım, ondan sonra tamamlayacağım. Uranüs'ün İkizler Burcu'ndan geçiş yaptığı bir süreçteyiz. Geçen yayında da bahsetmiştik. Uranüs teknolojiyle alakalı, uzay birimleriyle alakalı, yapay zeka dediğimiz zaman
aklımıza Uranüs geliyor. Ve İkizler Burcu, iletişimle alakalı, iletişimde repon. Yani şu anda internet kullanıyoruz, belki bir müddet sonra çok başka sistemleri kullanacağız birbirimize ulaşmak için. İkizler Burcu aynı zamanda eğitim demek. Eğitimde reform, yenilenme, zaten yapay zekanın devreye girmesiyle beraber bakalım burada daha neler olacak. Tabii İkizler Burcu aynı zamanda medya yayıncılık, sosyal medya gibi alanlarla alakalı, aynı zamanda seyahatlerle alakalı, yolculuklarla alakalı, hatta uzay yolculuklarıyla alakalı, hatta geçen yayında bahsettiğimiz gibi uçan arabalarla belki de alakalı olacak. İkizler her koşulda fikirler, düşünceler ve bunların ifadesiyle alakalı. Uranüs astrolojide uyandırıcı, farkındalık yaratan bir özellik çiziyor. Demek ki insan bilincinin ve farkındalığın artacağı bir sürece doğru ilerliyoruz. Biraz evvel güneş aktivitelerinden bahsettik ve güneş maksimumu dediğimiz süreçte yaratıcı insan aktivitesinin de arttığını okuduk. Bilim, sanat, teknoloji her alanda hızlı bir gelişme. Pek tabii ki savaşlar bitecek mi? Hayır. Kavga, mücadele hemen bitecek mi? Hayır. Ama bir tarafında da farkındalıklı insan sayısı arttıkça yeni bir takım reformlar, sistemler devreye girecek. Plüton Kova burcunda içinde bulunduğumuz dönemde şu anda retro ama Plüton ve Uranüs arasındaki uyumlu açı az evvel söylediğimiz konulara daha da fazla güç veriyor. Yani birbirimize ulaşmamız, iletişim, eğitim. Kova telekomünikasyon demek aynı zamanda. Bütün uydular demek. Aynı zamanda dış uzayla temasımız demek. Yani sadece kendi dünyamızın sınırları içerisinde kalmamamız demek. Ve Plüton Kova burcundan geçerken insan bilincindeki büyük dönüşümün gerçekleşeceğini de ifade ediyor. Her iki ağır hareket eden gezegenin Satürn ve Neptün'le uyumlu açıda olduğu, 60'lık açılarda olduğu bir gezegen geometrisi. Bu ay sonunda çok etkili olacak. Yani bizler de bundan istifade edebiliriz. Bunlar da Koç burcunda, her ikisi de retro. Yani Satürn ve Neptün'ün Koç burcundaki tam kavuşumu, doğu noktası dediğimiz sıfır Koç'taki tam kavuşumu Şubat 2026'da olacak. Bunu ayrıca anlatacağım. Ama içinde bulunduğumuz bu dönemde şimdiye kadar yapamadığımız, cesaret gösteremediğimiz bazı şeyleri daha harekete geçirmek için içsel olarak bir böyle etki almaya başlıyor olacağız. Muhtemelen bu 2025 yılı daha evvel ifade ettiğim gibi bizim için izle ve gör yılı olarak tanımlanacak. Yılın devamında yine yaz aylarında gördüğümüz şeylerin bir fragman olduğunu, 2026 yılında asıl temaları yaşamaya başlayacağımızı fark edeceğiz. Tabii bunu 2026 yılına girdikten ve özellikle yılı tamamlamaya doğru zamanlarda daha çok fark edeceğiz. Ama her koşulda bu bizim gelişimimiz açısından bu yüzyılda tekrarlamayacak olan ağır hareket eden gezegenlerin birbiriyle uyumlu açısı bizi ileriye itecek olan şeyleri ifade ediyor. Problemlerimize çözüm bulma yönünde daha yaratıcı düşünmek ve beyin fırtınası yapmak için çok güzel bir zaman dilimi önümüzdeki günler, özellikle ay sonuna doğru değerlendirebiliriz. Ve cesaretimizi ortaya koymak ama akılcı, mantıklı bir şekilde ortaya koymak için de güzel zamanlarda olduğumuzu gösterecek. Efendim, bir Dünya Astrolojisi programının daha sonuna geldik. Umarım istifadeli olmuştur. Bir sonraki yayınımızda tutulmaları konuşacağız. 7 Eylül ay tutulması, daha sonraki yayınımızda da 21 Eylül güneş tutulması. Görüşünceye dek hoşça kalın, sevgiyle kalın.